Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming.tr'de en çok satılan ve en çok tutulan 5 adet oyuncu hazır sistemini böyle teknik incelemesini yapacağız arkadaşlar. Zaten buradaki inceleyeceğimiz tüm kasaların daha ayrıntısını yine Teknolog YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk kasamız PC hocası GG3 diye geçiyor. Zaten dediğim gibi bu sistemlerde hepsi hazır sistem arkadaşlar. Şimdi baştan bir tanesini sizlere söylemek istiyorum. O da şudur. Bütün hazır sistemlerde montaj ve test hizmeti ücretsizdir. Bilginiz olsun. Çünkü bana çok sorulan sorular arasında geliyor. Aynı zamanda bu sistemde yani bütün bu sistemlerde inceleyeceğimiz sistemlerin hepsinde klavye, mouse, işletim sistemi yani Windows ve monitör hiçbiri dahil değildir. Sadece şu anda izleyeceğimiz yani inceleyeceğimiz bütün parçalardan oluşuyor. Onun haricinde başka parçalar meydana gelmiyor. Yani bu fiyata dahil değil, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, ilk kasamız PC hocası GG3 diye geçmekte. AMD Ryzen 3 3200G diye bir işlemci kullanıyor. Buradaki G APU işlemci dediğimiz bir işlemciler arkadaşlar. Yani daha ayrıntıya girmek istemiyorum. Sadece inceleme yapacağım için dediğim gibi daha ayrıntıları yine kanalımızdaki diğer bütün hazır sistem videolarına da daha ayrıntılı bir şekilde dilerseniz bakabilirsiniz. Arkadaşlar 16 GB'lık RAM olduğunu sizler de görüyorsunuz ve 250 GB'da bir M2 SSD yani NVMe dediğimiz bir hard disk meydana geliyor. Fiyatı ise 4000 lira. Yani şu anda bir hazır sistemi 4000 lira rahatlıkla alabiliyorsunuz ve bu sistemde de yine oyun oynayabiliyorsunuz. Çünkü buradaki en sona gördüğünüz şurada çiziyorum arkadaşlar bakın 3200G yazan şey gaming yani dahili bir ekran kartının olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru inelim. AMD Ryzen 3 3200G diyorduk. MPK dediğimiz olay ise bunlar kutulu gelmiyor. Yani satan firmalara toptancılar tarafından böyle tepsi halinde yani 20'li 30'lu 40'lı paketler halinde geliyor. Satan firmalarda bunları toplayıp işlemci fanı ekleyip o şekilde satışa sunuyor. Orijinallerinde herhangi bir fark yok. Zaten orijinal bir işlemci. Sadece kutusu olmadığı anlamına geliyor. Her neyse. 3.6 GHz'lik bir işlemci arkadaşlar. Anakartımız Asus Prime'ın B450 MK2'sini kullanıyor. Şu anda benim de kullanmış olduğum anakart arkadaşlar. Aynısını birebir burada da görebilirsiniz. Zaten bu Yonga setinin olarak da B450 MK olduğunu anlamına geliyor. 4400 MHz RAM hızına kadar frekansla destekleyebiliyormuş overclock'la yani bas olarak. DDR4 RAM destekliyor. Üzerinde işte VGA, DVI, HDMI bağlantıları varmış. Yani 3 tane görüntü alabiliyorsunuz farklı monitörler bağlantıları ile ve tabii ki M2 bağlantısını da yukarıda sizlere söylemiştik. RAM olarak 2 tane 8 GB'lık Patriot RAM'ini görüyorsunuz dostlar ve 3.2 GHz'lik de bir frekansa sahip. Gecikme değeri 16 olarak da karşımıza çıkmaktadır. Single kit dedi de tek halinde geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki normal sistem alacaksanız yani hazır sistem ya da toplayacaksanız fark etmez. Bir tane 16 GB almak yerine iki tane 8'lik almak daha avantajlıdır her zaman. Çünkü bir tanesi arızalandığı zaman diğeriyle tekrar devam edebilirsiniz. Bir diğer avantajı ise dostlar bunlar da %10-12 arasında bir FPS artı sizlere meydana geliyor. Yani bütün yükü tek bir RAM üzerine vermiyor. İki tane RAM'e bölüyor gibi düşünün. Evet, hard disk olarak da SanDisk yani Western Digital aslında bunlar arkadaşlar üretim olarak da 250 GB'da bir Ultra NVMe diyor. Bunlar da 2.2400 MB'a 950 MB yani okuma ve yazma hızlarına kadar ulaşabiliyor. Bu işte hep bunu yapacak diye bir kaydı yok. Bu sizin bilgisayarınızdaki ya da hard disklerinizdeki dosya yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterir buradaki hızlarınız. Kasa olarak ise Venton'un VG11A'sını kullanıyor. Buradaki 4 tane RGB fan olduğu anlamına geliyor. 3 tane önde. Şuradan da göstereyim arkadaşlar.
3 tane önde, bir tane de egzoz fanı sizler de görüyorsunuz zaten. 4'ü de RGB'liymiş ve üzerinde 550 wattlık ve 60 amperlik 80 bronzluk bir power supply görünüyor. Bu power supply aslında fix diyebiliriz. %85 oranında bir verimlilik sağlamaktadır. Şimdi arkadaşlar bu ilk kasamızda 4000 lira dedik. Bu incelemede biraz uzattım açıkçası ama bundan sonraki daha hızlı devam edeceğiz. Sıradaki bilgisayarımız, bu arada abone olmayı ve like atmayı da unutmayın diyorum. Sıradaki bilgisayarımız yine PC hocası 1650 diye geçiyor. Bu da Intel işlemci kullanıyor. 1010 diye geçiyor aslında. 1015 diye. Buradaki F olayı ise bu işlemcide dahili bir ekran kartının olmadığı anlamına gelmektedir. Çünkü bir tane harici ekran kartı koymuşlar. Nvidia işte 1650 diye geçiyor arkadaşlar. Bu GTX aslında daha önceki, 2 yıl önceki, 3 yıl önceki üretimler, öyle söyleyeyim. 4 GB'lık RAM'i de varmış. 8 GB RAM olan bir bilgisayar var ve 240'lık da yine SSD görünüyor. Aşağı doğru indiğim zaman zaten Intel olduğunu söylemiştik. Şimdi buradaki F modeli, dediğim gibi dahili bir ekran kartı yok. 6 MB cache belleği var. 4 çekirdekli dostlar. Burada da 14 nanometrelikte bir yarı iletken görüyorsunuz. Anakart olarak ise Asus'un Prime H410ME diye geçiyor. Çünkü Intel bir Yonga seti kullanıyor. RAM frekansı 2933 MHz ve DDR4 ve tabii ki soket 1200 dediğimizde işte Intel olduğu anlamına geliyor. Üzerinde de HDMI VGA görüntü çıkışı var. Ama biz zaten bunları kullanmayacağız çünkü harici bir ekran kartımız var. O da dediğim gibi 1650 ekran kartı 128 bitlik. RAM olarak ise XPC'nin bir RAM'i var, 8 GB'lık işte kırmızılı vesaireli. Bunlar abi şeyli değil söyleyeyim, RGB'li değil. 3.2 GHz'lik de bir frekansa kadar çıkabiliyormuş ve gecikme değeri 16'ymış. Bilginiz olsun. Yine hard diskimiz SanDisk'in yani Vestel Dijital üretimli yine SSD görüyor arkadaşlar. Ama buradaki M2 değil bu arada, bilginiz olsun. 2.5 inçlik normal SSD, ilk çıkan SSD teknolojileri. Bu da 530 MB'a 440 MB yazma okuma hızlarına sahip ki bunlar da arkadaşlar yine çok hızlı bir verilerdir, bilginiz olsun. Kasa olarak ise Performance'ın bir kasası var. İşte temperli vesaire, her neyse bunları geçtik. Zaten şurada kasaydı, sizler de daha ayrıntılı görebiliyorsunuz. Hemen şöyle de bir gelelim. Aşağı doğru indim. 550 wattlık ve artı 80 bronzluk bir fan var. Fanın marka modelini zaten bazı zamanlar biz ayrıntılı yine buna bakabilirsiniz. Bunu arattırıp kanalımıza bulabilirsiniz. Bir de yanında hediye veriyormuş. Bir tane Wi-Fi kartı veriyormuş. Şimdi şurada da olay var. Yine montaj ve test ücretsiz. Ondan sonra bu hediye. Öyle. Fiyatı ise 5798 liralık bir fiyatı görünüyor bu. Bir sonraki bilgisayarımız PC hocası GG1. Aslında bu benim bu Gaming Gentere'de ilk incelemeye aldığım kasalardan bir tanesi arkadaşlar, ama ve şöyle söyleyeyim, çok tutulan bir kasa, onu da söylüyorum. Yani fiyat bakımından çok tutuluyor. Benim yaptığım zamanlar fiyatlar daha uygundu tabii ki ama fiyatlar her geçen gün artıyor. Ona diyecek bir şey yok ama dediğim gibi bu GG1 en çok tutulan kasalar arasında yer aldı. Bu da Intel'in kullanıyor arkadaşlar. Yine dahili bir ekran kartı yok. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Oradan bakalım. Yine işlemcimiz aynı. 14 nanometrelik işte 3.6 GHz'lik bir frekansı var. Anakartımız burada yine H410 Yonga setini kullanmakta. RAM 2933 MHz DDR4. HDMI bir görüntü çıkışı var. Ekran kartımız ise yine 1650 dedik. Bu overclocklu işte 4 GB'lık GDDR6 kullanıyor ki bu çok iyi bir teknoloji arkadaşlar RAM bazında. Yani ekran kartının RAM'i bazında. Buradaki ise normal RAM'imiz Patriot 8 GB'lık ve 3 GHz'lik bir frekans görünüyor. RGB'si yok RAM'de. CL'si yani gecikme değeri 16 arkadaşlar. Hard diskimiz yine SanDisk'in bir hard diski. 240 GB'lık SSD. Kasa yine aynı. Kasa az önceki şey gibi. Bir önceki PC hocası 1650'deki kasanın aynısı. Yine bu da temperli RGB'li bir kasa ve 550 Watt'lık da 80 bronzluk bir güç kaynağı kullanmakta. Yine montaj ve test ücretsizmiş. Bir sonraki bilgisayarımız Nova 1050 Ti diye geçiyor. Zaten başını anlarsınız. Bunu da en son yaptığım incelemeler videosuna yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde Intel yine kullanıyor. Yine aynı işlemciyi kullanıyor arkadaşlar. Yani 10. nesil i3 bir işlemci. Dahili bir ekran kartı yok, öyle söyleyeyim. Aşağıdan devam edelim. Yine aynı olduğu için buraya es geçtim. Bir öncekilerinin hepsinin aynı.
Anakartta Yonga seti çünkü hepsinde aynı olur. Frekanslar vesaireler hepsi aynı arkadaşlar. HDMI, VGA çıkışı varmış. Gerek yok. Zaten harici bir ekran kartı var. O da 1050 Ti arkadaşlar. Bu ekran kartı çok iyi bir ekran kartı. Yani eski bir marka model olmasına nazaran birçok oyunu, hatta çok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani en son çıkan böyle daha çok aşırı grafik isteyenlere tabii ki yorulabilir. RAM'imiz XPG arkadaşlar 8 GB'lık tek modül. Bunlarda da yine RGB yok. 3.2 GHz'lik frekansına kadar destekliyormuş. Hard diskimiz yine SanDisk'in 240'lık SSD, 2.5 inçlik. Kasamız Vento'nun VG11A'sı var arkadaşlar. Bu da PC hocası GG3'ten aynı kasanın kullanıyor. Yine 4 tane RGB varmış. Önde 3, arkada bir tane, şuradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar videomu kısa tutmak bağlamında biraz hızlı gidiyorum. Yani like atarsanız, abone olursanız, sonuna kadar izlerseniz videomuzu, kanalımıza destek olmak bağlamında da desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar burada da yine PSP'nin 500'lük bir şeyini görüyorsunuz. Yani 550 watt aslında ama 500 watt diye geçiyor normalde. Power supply 60 amperlik arkadaşlar. Bu da 80 yine bronzluk bir güç kaynağı. Bu markada iyi bir marka. Yine hediye bir tane Wi-Fi kartı görüyorsunuz. Yine test ve montaj ücretsizmiş. Şimdi bu çok önemli bir olay aslında ama şu en son kasamızdan sonra konuşacağız. Ultimate arkadaşlar son kasamız 1600'e geçiyor. Ultimate 1600. Bunu da yine kanalımıza bulabilirsiniz. Bu da AMD Ryzen 5 kullanıyor ve 1600 AF kullanıyor arkadaşlar. Bu AF modeli bir normalde 1600 var, bir de 1600 AF var. AF modeli biraz remastered dediğimiz, yani güncellenen bir işlemci. Çünkü yarı iletkenleri 12 nanometreye kadar indirilmiş durumda. Normali şunlar 14 nanometre, bilginiz olsun. Şimdi aşağı doğru inelim. Yine montaj ve test ücretsizmiş. Yine aşağıda bir Wi-Fi kart hediye veriyormuş. Aslında bütün kasalarda artık bunu vermeye başladı. Şimdi geldik arkadaşlar, bakın 12 nanometrelik bir işlemci, 19 MB keşfiyelliği var. Şimdi AMD işlemcileri daha oyunlar bazında daha iyi bence. Çünkü hem frekans hem yarı iletken hem işte ön belleklerde biraz daha Intel'i sollamış gibi görünüyor. Anakart olarak ise B450MK2 görünüyor. Az önceki ilk kasamızda söylediğim şey. Buradaki işte yine Asus buradaki yine AMD bir işlemci olduğu için ona göre alınan bir anakart. Yani Intel'in anakartıyla AMD'nin anakartı birbirine uymaz, bilginiz olsun. Çıkışta da ise yine ne varmış? VGA varmış, DVI varmış, HDMI varmış. Zaten bunlar kullanmayacaksınız çünkü harici bir ekran kartı var. Harici ekran kartında 2060 var arkadaşlar. Bunu özellikle en sona koydum çünkü bu ekran kartı GTX'ler gibi değildir. RTX'ler daha yeni teknolojidir ve overclock Evo diye geçiyor. 6 GB'mış ve GDDR6 ve 192 bitlik bir bit kare hızına sahip geliyor, yani öyle söyleyeyim görüntü olarak. Şimdi RAM'de Patriot'un 2 tane 8 var arkadaşlar. Az önceki kullanılan RAM'lerden yine RGB'si yok. 3 GHz'lik ve gecikme değeri 16 kullanıyor. Hard diskimiz ise Kingston'ın 500'lük A2000'lik bir NVMe ve M2 soketli. Yani şu parmak kadar bir hard disk arkadaşlar. Ve 2200 MB'a 2000 MB yazma okuma hızlarına kadar ulaşabiliyormuş maksimum. Bu hızlar her zaman göremezsiniz. Yine ilk videomuz başında söylemiştim. Kasada yine Vento'nun VG11A'sı var. 4 RGB ile üzerine de 550 wattlık ve 60 amperlik ve 80 plus'lık bronz bir power supply görünüyor. Yine bir hediye Wi-Fi kartı var. Şimdi arkadaşlar buraya kadar eğer ki beni izlediyseniz ne mutlu sizlere, ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Şimdi bundan sonrasına bir şey değinmek istiyorum. O da bu Gaming Gen TR'de öncelikle şunu söylüyorum. Herhangi bir bağlantım yoktur. Bir sponsorluğum vesairem yoktur. Tamamen kendi bireysel yaptığım bir videolar bunlar. Şimdi videolarımda sürekli bana soruluyor arkadaşlar. Acaba Gaming Gen TR abi güvenilir mi? Şimdi arkadaşlar güvenilir ya da güvenilmez bilemem. Hiçbiriyle bağlantım olmadığını söyledim. Ben sadece sizlere teknik bağlamda ürünleri hani iyi midir, kötü müdür, nedir, ne olur filan gibi onlara değinmek amaçlı olarak videolar çekiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi şikayetvar.com diye bir sayfa var arkadaşlar. Şimdi bu şikayetvar.com Türkiye'deki tüm markaları
şikayetlerini gösterir. Şikayet yapanları oradan takip edebilir ve bunlar aslında bir yaptırımı olan bir sayfa arkadaşlar. Yani şirketler bağlamında yaptırımı oluyor. Çünkü bir tane temsilci oluyor aslında bu. Şöyle söylüyorum. Diyelim ki bu firmadan bir şey aldınız, bir üründe sıkıntı çıktı. Firma sizinle pek alakadar olmuyor. Buraya şikayetinizi tabii ki ilk önce bir hesap açmanız gerekiyor ücretsiz bir şekilde. Buraya sorununuzu yazıyorsunuz arkadaşlar ve bu şikayetver.com o sizin sorununuzu inceliyor, yayınlıyor ve o firmaya gönderiyor. O firma da buradan sizin sorunuza daha yakın iletişim haline geliyor ve soruna çözüm bulmaya çalışıyor vesaire. Şimdi Gaming Gentere'ye geldik. Şimdi ilk önce bu şikayetver.com'u anlattım sizlere. Yani bütün firmalardan buna bakabilirsiniz. Şikayetver.com adresine girerseniz Türkiye'deki tüm markalardan bulabilirsiniz. Markaların sorunlarını vesaire bulabilirsiniz. Her neyse. Şimdi Gaming Gentere'ye geldim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Son bir yılın verileri. Yani biz son bir yıl dediğimize göre zaten burada ne diyor? Son 12 ay demektir bu. Tamam mı? Yani son Ocak'tan Ağustos'a kadar değil, son 12 ay anlamına geliyor. Buradan bunu çıkartıyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, buradaki olayımız şu. Şimdi şikayet sayısı 381 arkadaşlar. Yani bu firmaya firma için 381 tane şikayet yapılmış ve çözümü 289. Ben şunu sizlere söylemek istiyorum. 4.4 çok iyi bir değer. Yani firma, yani bu Gaming Gen.tr müşterisini elinden geldiği kadar desteğini gösteriyor. Sorunlarına çözüm buluyor, arıyor vesaire, çözüyor anlamına geliyor bu. Yani şu değer çok iyi bir değer. Bakın burada bakarsanız %73.8'lik bir 5 yıldıza olayına kadar geliyormuş. Sadece en aşağı bakın, 1 yıldız yani %10 civarındaki kişilerde burada memnun kalmadığını söylüyor. Onlar da tabii ki ayrıntısını bilemediğimiz için bir şey diyemiyorum. Örnek bir tane birisi yazmış sorunu ve burada çözülmüş. Şimdi birisi bir şey yazmış, sorunu buradan çözülmüş. Bakın çözüldü diye yazıyor. Birisi bir sorunu varmış. Tabii ki girmek istemiyorum şimdi, tek fazla ayrıntıya girmeyeyim diye. Ve sorun çözülmüş. Gibi gibi değerler. Bakın burada mesela bir tanesi burada bir sorun yazmış. Burada henüz bir geri dönüş yapılmamış. Tabii ki ayrıntıyı bilmiyorum. O yüzden değinmeyeceğim. Girdim, burada bir sorun var. Sorun çöz gibi. Arkadaşlar yani şunu demek istiyorum. Gaming Gen.tr iyi bir puana sahip. Yani müşterisini yarı yolda bırakmadığı anlamına gelmektedir. Tabii ki dediğim gibi baştan söylüyorum. Bunlar benim hiçbir bağlantım yok bu firmayla ve bu firmadan da hiçbir alışveriş yapmadım, ama alışveriş yapan kanalımızın takipçileri de var arkadaşlar. Yani bizlere de çocuklar yazıyor, işte arkadaşlar yazıyor, dostlarımız. Abi ben buradan aldım bu makine, şu makineyi aldım, çok memnunum gibisinden yazıyorlar. Biz de oralarda, yani o konuda onların yazdıklarıyla haberdar oluyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım sıkılmadan buraya kadar beni izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir kanalımızı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Sorularınız olursa da yine yoruma yazın ve bu tarz videolarda yine gelecektir. Biraz daha böyle hani tokuşturma videolar yapmaya çalışıyorum ve tabii ki güncel satılan ürünlerle işte fiyat araştırmaları da olan videolarda gelecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Montaj ve test hizmeti ücretsizdir. Olayda aslında çok büyük bir avantaj. Bilginiz olsun. Eğer ki daha önce bilgisayar toplamadıysanız ya da bu konuda toplayacak birileriniz yoksa, bu arkadaşlar aslında bir altın bilezik. Yani bu böyle deyip de geçmeyin. Öyle ha deyince toplanacak şeyler değildir. Yani şu sistemi toplamak öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. Abi ne var filan diyebilirsiniz. Abi ufak bir hatada statik elektrikte cihazlarınıza zarar verebilirsiniz. Montaj ve testte de mavi ekranlar vardır. Bilirsiniz, çok rastlarsınız. Onların cevaplarından bir tanesi aslında bu testin yanlış yapıldığı anlamına geliyor. Her neyse. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.